Kıymetli dostlar, bu sağ taraftan gidildiği zaman Norveç'in güneyine, yani Oslo'ya, oradan da öten İsveç üzerinden, Danimarka üzerinden Avrupa ana karaya geçmek mümkün. Bakın burası E6 yolu kıymetli dostlar. Evet. Bu geliş istikameti ise Norveç'in kuzeyine gidiyor. Yani Stjørdal şehrinden, Levanger'den, Steinkjer'den ve benzeri geçerek ta en kuzeyine kadar gitmeniz mümkün. Uluslararası E6 yolu burası. Evet, bol miktarda virajlı, duraklı, dönerli bir güzergah. 24 metre aracı kullanması gerçekten büyük bir ustalık istiyordur yani. Evet, bakın ne kadar zor bir döner olduğunu, kavşak olduğunu daha doğrusu görün. Yani oradan bakın. Sadece aynadan kontrol ediyor. Bunların arka tekerleri de herhalde yöne göre değişiyor değil mi? Sadece düz değil. Sağa sola dönebiliyor yani. Tabii O da hareket kabiliyetini artırıyor diye düşünüyorum. arka remorku böyle bir özellik yapmışlar. Zaten ben arka remorku takip etme şansım yok uzun dolayı. Orta remorkun hareketine göre belirliyor. Zaman zaman yapabiliyor. Yani kendisi çok virajlarda kendisini kaydırıyor otomatik. Yola giriyor yani. Evet, burada sağa sola sinyal verdiğiniz zaman oluyor herhalde değil mi? O tarafın kameraları açılıyor herhalde. Tabii. Şimdi bak sinyal vereceğim biraz sonra durakta kameraları. Evet, hemen değişti bakın kıymetli dostlar. Bu tarafı yapmak istesem bu tarafa sinyal verdiğimde bu tarafın kameraları açılıyor. Doğal olarak ben de mesela şöyle yanaşmayı şurada aynı var oradan takip ediyorum. Duraklara daha böyle düzeyli diye. Şimdi mesela sola vereceğim. Bu defa sol tarafı gösterecek. Kamera. Bak. Adam orada beni beklemek zorunda kaldı. Evet, böyle engebeli arazi demiştik. Bakın evleri normalde dağları oyarak yapmışlar. Arazi çünkü düz arazi bulmak zor. Ondan sonra burada çok yaygın. Müstakil evler çok yaygın. Tek katlı evler. Ama buna rağmen bunun yanında toplu apartman da yapıyorlar. Onları da yaparken mecburen o dağların yamaçlarını binalara uygun getirecek şekilde yapıyorlar. Kazıyorlar. Ona göre bazen teras evleri yapıyorlar. Bazen normal direkt olarak apartmana daha yapışık bir şekilde neredeyse yapabiliyorlar yani. Norveç'in oldukça renkli ve sağlam bir inşaat geleneği diyelim artık. Şu evlerin tamamı kıymetli dostlar, bu video boyunca görmüş olduğunuz evlerin %90'dan fazlası dışarısı olabilir ya da bu ana taşıyıcı direkleri ve benzeri beton olabilir. Geri kalan tamamı ahşaptan yapılma. Dolayısıyla yazın serin olur, kışın sıcak olur. Biraz daha böyle sağlıklı bir ortam sunar yani insanlara. İster müstakil ev olsun, ister büyük apartmanlar olsun, 15 katlı, 10 katlı apartmanlar olsun, hepsi de yani %90 oranında tamamen ahşap ve çok az bir miktarda betonla yapılıyor. Evet, biz de nereden? Yastan geldi. Şu arkası yine üniversitenin kampüsü. Şimdi buradan kampüse doğru gireceğiz.
Şurası ne peki? Üniversite. Yok şu. Şu da üniversitenin şeylerin ısıtma sistemi. Yani buradan bu üniversitenin bu şeylerin ısıtmasını tamamen oradan şeyli yapıyorlar. Biliyorlar ne diyorlar, nedir? Çevre şey mi? Evet, çevreye saygılı. Temiz enerji yani. Evet, tamamen buhardan yapılan bir şey. Yani şu üniversitenin şeyini ısıtmasını Tek bir merkezden tek bir yapıyor. merkezden yapıyor. Evet, bir durak sonra yolculuğumuz sona eriyor. Evet, artık normalde kıymetli dostlar Trondheim şehrinin dışına çıkmış olduk. Şimdi başlangıç durağına varacağız. Artık burada bakın tarlalar başlıyor, ormanlık alanlar başlıyor. Eski böyle Norveç çiftlikleri var, onlar var. Böyle doğal bir ortam yani. Yine burada bakın genel olarak hep ahşaptan yapılmış evler görüyorsunuz. Evet, bu evlerin, müstakil evlerin temeli beton olabiliyor. Geri kalan tamamı kıymetli dostlar. Şu beyaz ev olsun, saray ev olsun, hangisi olursa olsun ahşap. Evet, son durak bırakıyoruz. Sonra şurada garajımız, oraya gireceğiz. Benim işim bitiyor, diğer arkadaş gelip olacak. Evet kıymetli dostlar, bir tane daha videomuzun sonuna geldik. Burası dediğimiz gibi metro istasyonunun son durağı. Buradan gidildiği zaman da ilk durak. Sizlere baştan sona bir yolculuğu göstermiş oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bulunduğunuz şehirde ne tür ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz? Metrobüs kullanması sizce zor mudur, kolay mıdır? Ondan sonra bulunduğunuz şehirde metro var mı? Burada metro diyoruz ama bu biraz daha farklı metro. Dolayısıyla bu tip yorumlar yaparsanız sevinirim. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Norveç'in Trondheim şehrinden herkese selamlar, muhabbetler.